Herkese merhaba. Şimdi sevgili asistanıma bazı işlemler yapacağız sizlerle birlikte. Ama öncelikle bu işlemlere neden karar verdiğimi ve neleri yapmayı planladığımı sizlere tane tane aktarmak istiyorum. Benim kanaatimce en çok inandığım şeylerden bir tanesi yüz analizini çok doğru yapmak. Ve bu analizi yaparken de dikkat ettiğimiz unsurlara neler yapabileceğimizi doğru hayal etmek ve onları da hangi teknikle daha doğru yaparız, nereye ne kadar miktar ne yaparsak daha iyi olur da doğru şemasını çıkartıp uygulayabilmek. Aslında süreç çok basitmiş gibi gözüküyor ama bu işin mükemmel olabilmesi için bu tarz detayları çok iyi ayrıştırmak gerekiyor. Bir ayna alayım. Bir kere hastayı çok iyi dinlemek lazım. Beni ziyaret eden hastalarıma ilk kurduğum cümlelerden bir tanesi sebebi ziyaretiniz neydi? Çünkü hastanın ve danışanın kendi kafasında özellikle aynaya bakıp takıldığı, eğer ki bu konu konuşacağımız yüzse ya da bu konu konuşacağımız vücut profiliyle alakalı bir şeyse, yani sağlıklı yaşam haricinden bahsediyorum, aynada baktığında takıldığı bir nokta vardır ve özellikle öncelikle onu konuşmak istiyordur. Ya da hasta tam tersi, bu yorumu da çok severim, tam tersi bana bırakacaktır. Hani hocam siz ne görüyorsunuz diye. O zaman ben de tane tane yukarıdan aşağıya doğru anlatacak şekilde bu bölgende şu olabilir, bu bölgende bu olabilir, sen bunu geçirmiş olabilirsin, bunu yaşamış olabilirsin gibi kendi özetimi de veriyorum. Tabii ki soruda cevabını aldıktan sonra da bu olabilir ya da ben direkt yapıyor olabilirim bunu. Şimdi biz yine aynı şeyi yapalım. O zaten ziyaretçi değil, sürekli benimle birlikte, ama bana hangi taleple geldiğini ondan bir dinleyelim. Buyur bakalım. Hocam benim yıllardır çenemde bir yamukluk var. Fotoğraflarda hep yamuk çıkıyorum. Benim en büyük rahatsızlığım buydu. Konuşma asimetrim olduğunu da siz söylemiştiniz. Bu kadar. Şimdi şöyle ki, az önce aslında kendisi özetledi. Kendisinin ilk takıldığı nokta çenesindeki asimetri. Benim asıl ikincil takıldığım nokta çenesindeki asimetrinin ve bazı yüz kaslarının yaptığı mimik farklılığıyla konuşma ve gülme asimetrisi olması. Çünkü biz birine baktığımızda gözüne, dudağına ve burun, yani orta yüz kısmına daha çok odaklanıyoruz biliyorsunuz. Yani dikkatimizi oraya daha çok veriyoruz. Hem o bölgenin hem de diğer bölgelerin etkisiyle ortaya çıkan bir gülüş ve konuşma sırasında da asimetri probleminin olduğuna dayalı kendisine geri feedback vermiştim. Onun haricinde başka bununla ilgili bana ne tanımlayabilirsin, senin gözlemlerin? Ben bir keresinde kulak burun boğaz doktoruna gitmiştim. Beni görür görmez sen yüz felci mi geçirdin diye sormuştu. Şaşırmıştım. Bana çene cerrahisine gitmemi söylemişti. Ama size danıştığımda çene cerrahilik bir şey olmadığını, yani buna gerek olmadığını, dolguyla da halledilebileceğini söylemiştiniz. Dolgu ve botoks gibi uygulamalarla, aynen öyle. Bir de dişlerimi çok sıkıyorum ben. O yüzden buradaki kaslar da çok gelişmiş olduğu için o da birazcık yamuk gösteriyor olabilir. Peki bununla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi hasta böyle bir şey yaşadığında aslında diğer hekim arkadaşın yaptığı yorum da yanlış değil. Yani şimdi ilk yüzüne baktığınızda bu tarafı biraz daha deprese duruyor. Yani daha düşük duruyor gördüğünüz gibi. Ve dudak kenarı da aynı şekilde biraz daha düşük duruyor. Ama hastayı biraz konuşturduğunuzda, yani işte sohbet eder gibi işte bir şeyler soruyoruz ya, işte bir hastalık geçirdim mi, öyle oldu mu vesaire. O zaman mimiklerini inceliyor oluyoruz zaten. Tam bir gülüş yap şimdi. Bakın ne kadar keskin bir şekilde gülüşü iki taraflı hareket edebiliyor. Öpücük at şimdi. Yine aynı şekilde dudak etrafındaki kaslar gördüğünüz gibi yine sinerjik bir şekilde hareket ediyor. Ağzını kocaman aç şimdi. Bakın yine kuvvetli bir şekilde çene hatlarını kullanabiliyor. Tam yine kocaman bir gülüş yap tekrardan. Aynı şekilde bakın yanak kalkışları da gayet iyi oluyor. Şimdi bu hastanın hani felç geçirip de felcinin üzerine bir teker kalmış gibi bir durumu söz konusu bile değil. Hani hareketlerinin böyle devam ettiği için. Yani şu da farklı bir durum olur. Ancak böyle bir asimetrinin hani oluşabilmesi açısından hastanın aynı zamanda felcinin üzerinden de bayağı bir zaman geçmesi lazım. Yani bu ne demek? Hemen felç oldunuz, tamam, o zaman konuşma ve gülmede bir problem oluyor, okey. Ama yüzünün daha basık ve aşağıda durabilmesi açısından da biraz daha zamanın geçmesi lazım. Bunun sebebi de
oradaki kasların yeteri kadar işte kasılmaması, yeteri kadar büyümeyip hani tam tersi diğer taraf kasılıyor ve büyüyor. Bu taraf sürekli dinlenme halinde gibi düşünün. O dinlenme hali sebebiyle kas küçülmeye devam ediyor. Yüz donuklaşmaya, incelmeye ve aşağıya sarkmaya başlıyor diğer tarafa göre. Kas küçülmesini, yüzün daha basık ve daha sarkık görülmesini biraz zaman geçtikten sonra gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla bu sebeplerden ötürü birazcık hani hastamızın yüzünde mimiklerine vesaireye bakarak teşhisi daha doğru koymaya gidebiliriz. Şimdi gelelim benim kanaatime. Yüzünü döndürdüğümüzde ben en çok şöyle açılar almayı seviyorum. Kulağın tragus dediğimiz bu noktasından çene kemiğinin bitiş noktası gibi. Yine dudağın orta noktasından çenenin orta noktasıyla bu çene kemik bitiş noktasının mesafesi gibi. Yine tragustan burun kökünün mesafesi gibi. Yine tragustan göz lateral medikondilitten şöyle bir çizgi çektiğimizde mesafe gibi. Bunlar yüzün farklı noktalarının simetrik olup olmadığını bize gösterecek. Dolayısıyla hem bu tarafı ölçeceğim hem bu tarafı ölçeceğim. Simetri olup olmadığını bize gösterecek noktalar. Ben şimdi kendisine gelin karşıdan bir bakayım. Otomatikman şimdi bakar bakmaz şunu söylerim kendisi hakkında. Zaten bu bahsettiğim trakusla çene kemiğinin bitiş noktalarında hafif bir farklılık hissedebilirim. Bu tarafı daha aşağıda, bu tarafı daha yukarıda kalacak şekilde. Yine aynı şekilde alt yanak hacminde de gördüğünüz gibi farklılıklar var. Bu tarafı daha zayıf, bu tarafı daha kalın duruyor gördüğünüz gibi. Yine üst yanakların bakın duruşunda burası daha kalın ve daha yukarıda duruyor. Burası daha aşağıda duruyor gördüğünüz gibi. Yine söylüyorum. Felç olan bir hastada uzun süre geçtikten sonra bu taraf böyle basıklaşıp daha aşağıda durabilir. Bu bir doğru tespit hani. Ama şu anda mimiklerinde hiçbir problem olmadığı için bu görüntünün olabilmesi için o mimik problemlerinin de biraz daha uzun süre devam etmiş olması lazım. O zaman konu nereye geliyor? Yapısala geliyor. Hepimiz %100 şanslı doğacağız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani hepimizin yüzünde asimetri vardır ama asimetrimiz %10 sapmaya uğruyordur. Dolayısıyla o çok belli olmuyordur. Ama asimetrimiz %30 ve üstü sapmaya uğruyordur. Hani dolayısıyla o biraz daha belirgin oluyordur gibi. Burada işte işin konusunda annene babana soracağın hani genetik faktörler de önemli oluyor. Bir diğer konu yine çocuklukta kemik gelişimi ya da yağ tabakasının oluşması vesaire açısından hani hepimiz için de geçerli, bu yetişkinlik döneminde de geçerli. Hangi tarafa daha çok yattığımız biliyorsunuz önemli oluyor. Kemik gelişiminde yine çocukluk dönemi ama 20'li yaşları geçtikten sonra sadece yağ kompartmanı açısından hangi tarafa yattığınız daha önemli oluyor. Bu konuyu da ayrıca böyle bilmenizi isterim. Şimdi bir de çenenin mekanik kontrolünü birlikte yapalım istiyorum. Şimdi buraya parmağımı dayıyorum. Tam burada çene eklemimizin şöyle yukarıya gelip de bağlandığı nokta var arkadaşlar. Hani ve biliyorsunuz ki bazı kişilerde o eklem arası mesafelerde farklılıklar olabiliyor. Ya da travmaya bağlı ya da işte kendinizin diş sıkmasındaki zorlamaya bağlı. Yani asimetri olabilecek şekilde de olabiliyor. Ya da yine çene cerrahlarının müdahale etmesini gerektirebilecek şekilde o eklemlerde problem de olabiliyor. Hani bu konu o zaman bizi aşıyor, o eklemlerin hani tekrar düzenlenmesi gerekiyorsa. Gelin bir kontrol edelim şimdi. Aç bakalım, kapat, aç bakalım, kapat, aç bakalım. Bunu yakın çekim almanızı isteyeceğim. Dön şimdi. Bir buraya görelim. Bakın ne kadar yukarı ve öne geliyor. Gördünüz mü? Bir de burayı görelim şimdi. Şuradaki eklem mesafesinde bir farklılık var gerçekten. İki çene ucunun hani birleştiği noktada. Bu da aynı zamanda buranın daha aşağıda durmasına sebebiyet vermiş olabilir gerçekten. Dolayısıyla bu konunun da aynı zamanda başka bir doktor tarafından tekrar bir değerlendirilmesi gerekiyor. Ama ben sonuçta bu çene ucu mesafesinden jawline hesabı yaparken alttaki noktayı değil, üstteki noktayı kendime baz alacağım için o benim buradaki tedavi sonrasında gerekirse çenesinin hafif daha yukarıya belki milimetrik olarak yerleşmesini etkilememiş olacak. Dolayısıyla öncesinde de bu tedaviyi yapabiliyor olacağım.
buradaki hattını ve üst yanak hattını daha benzer hale getirelim istiyorum. Bir de buradaki yanak fazlalığını tam tersi daha çok eritecek şekilde buraya benzetmek istiyorum. Burayı yükselttikten sonra ve dolayısıyla daha sonra da gülüş kaslarına bakacak şekilde konuşmasının da daha simetrik olmasını sağlamak istiyorum. Hadi çalışalım biraz üzerinde. Şimdi senden kalkmanı isteyeceğim gidişatımızı göstermek için. Bakın ilk konsantre olduğum bölge bu bölgeydi farkındaysanız. Gülümse. Olabildiğince açıları aynılaştırmaya çalışıyorum. İlk kullandığım dolgu tipi de kemik dolgu ve farkındaysanız kemik hattının mesafesini yaptığım ölçümlerden ötürü eşitlemeye çalıştım. İlk kemik tasarımı yaptım bir nevi. Aralarda çene ucuna vesaire klasik dolgu verdim. Ama şimdi asıl gülüş tasarımında yapacak şekilde tekrar uygulamama devam edeceğim. Yani gözlemleye bunu yapmanın faydasını sizlere göstermek istedim. İki açının da benzer şekilde gelebilmesi için bir de finalde botoks ekleyeceğim. Evet, şimdi hastamızı oturttuk sizle birlikte. Görüyorsunuz, biraz çenesinin duruşunun gelişi iki taraflı daha simetrik hale geldi. Bakın dudağının duruşu daha simetrik hale geldi. Gül lütfen. Bakın gülüşü de daha simetrik hale geldi. Gördüğünüz gibi doğru bölgeleri, doğru işlemler yapıldığında özellikle dolgu işleminde anında sonuç alabilirsiniz. Şimdi biz ikinci roundumuz var. Ona uyguladığım bu bölgedeki kas botokslarının bir 10 gün sonra oturması gerekiyor. Bir de bakın şu kısmı eritmek istiyorum. Bu kısmı daha çok sevdiğim için. Biz biliyorsunuz alt yanak inceltme yapıyoruz. Agasti gibi, PB serum gibi bazı enzimsel şeyler kullanabiliyoruz biliyorsunuz ki. Ve bu kısmı da dolayısıyla tam tersi inceyi kalına değil kalını inceye benzetmek istiyorum. Bu da 2-3 ay sonra oturabilecek bir süreç. Ya da buraya LiFu, HIFU gibi cihazda da düzenli atış yaparak da inceltebiliyoruz biliyorsunuz ki. Ona karar vereceğim nasıl devam edeceğimi. Ama siz şu an ilk before after'ı görüyorsunuz. Bir 10 gün sonra botokslarıyla birlikte göreceksiniz. Bir de bu işlemler oturduktan sonra 2-3 ay sonraki tam before after'ı göreceksiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.